Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hafta sonu yağmurlu bir günde önce bahçemiz sonra köye gittik. Köyde de çok güzel yağmur yağdı. Orada minnaklarımı besledim. Çok güzel vlog oldu. Yeşillik topladım. Çeşit çeşit yeşillikler topladım. Bu gördüğünüz yeşillikleri doğadan bedava yenilebilir yabani otlar. Onlardan bahsetmek istiyorum öncelikle size. Ben ot toplamaya gittim. Eşim bunları pazardan almış. Pazardan da yine üreten kadınlardan, çiftçilerimizden alıyoruz. Onlara destek olmak için bunları mutlaka değerlendiriyorum. Bunlar bizim bahçemizden efelek, evelik, labada, ısırgan otları yine bahçemizden çok güzel oluyorlar. Bunların kavurması, çorbası, böreği. Bu gördüğünüz ıspanak, yabani ıspanak. Biz emin ıspanağı diyoruz bunlara. Bunlar tarla pancarı. Hepsinin ayrı ayrı lezzeti ve şifası var. Bu otları toplarken mutlaka egzoz dumanı olmayan yerlerden toplayınız. Çünkü egzoz dumanı içine işleyebiliyor, çok zararlı oluyor. Topladıktan sonra güzelce karbonatlı suyla yıkamanız gerekiyor. Karbonatınız yoksa sadece sirkeli suyla aralarını böyle saça saça döke döke içinde kum kalmamasını sağlayacak şekilde birkaç defa yıkamanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmelisiniz. Papatyalarım açmış, dede sakalları, köydeki minnaklarım bana toplamama pek izin vermeseler de yine topladım. Önce onları doyurdum, besledim. Daha sonra bunları topladım. Papatyaları da yine aynı şekilde kır papatyalarını toplayabilirsiniz. Dışarıda satılan böyle ilaçlı papatyalar kesinlikle çayı içilmez. Papatya çayı da yine uykuya iyi gelir, kas ağrılarına iyi gelir. Bunlar dede sakalları, gördüğünüz gibi çok güzel tazecikler. Bunlar benim köyümün güzelleri. Oy severim ben Bildiğiniz seni. yerlerden toplayın, bilmediğiniz yerlerden toplamayın. Birbirine benzeyen çok fazla ot var. Karın ağrısı yapabilir, mide bulantısı yapabilir. Onun için bilerek, görerek, sorarak toplayın. Çiftçilerimizden, köylü arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Onlar da çok güzel topluyorlar. Bakın yıkamışlar hatta fazla çamurlarını. Bunlar çıtlık. Bazıları yemlik diyor. Biz çıtlık diyoruz bunlara. Bunların salatası çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hepsini ayrı ayrı yani vura vura yıkadım. Önce arasındaki taşları aldım. Isırgan otu biliyorsunuz tek başına bir şifa. Efelek yine aynı şekilde sarmasını yapabilirsiniz. Ve madımak. Madımak bilmeyenler için bu gördüğünüz madımağın kavurması olur, yemeği olur, bulgurlu, isterseniz sarımsaklı. Bu gördükleriniz ebegümeci, bu gördüğünüz ıspanak. Hepsini ayrı ayrı yıkadım. Dede sakalları, yemlikler var, efelekler var arasında. Hepsi birbirinden değerli. Bu gördüğünüz kömmen. Ben kömmen diyorum. Babaanneler bizim görümcem falan kömmen diyorlar. Bu da yine çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Dediğim gibi bilmediğiniz otları toplamayınız lütfen. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Efeleğin yanında efeleğe benzeyen, çıtlığın yanında çıtlığa benzeyen, yemliğin yanında yemliğe benzeyen otlar var. O yüzden tehlikeli olabilir. Mutlaka bir bilenle birlikte toplamanızda fayda var. Isırgan otunun da şifasından faydalanın. Kurutup nane gibi yapıyorum. Tozunu çorbalarımda kullanıyorum. Çayını içiyorum. Gördüğünüz gibi tarla pancarları da tazecik. Bu gördüğünüz yeşillikler lifli olduğu için bağırsak dostudur. Bağırsak çalıştırabilir. Fazlası karın ağrısı yapabilir. Haftada bir iki defa tüketebilirsiniz. Bunların çok güzel yumurtalı salatası oluyor. Bakın karbonatlı suyun içerisinde her birini ayrı ayrı tek tek vura vura yıkadım. Önce arasındaki bütün taşları, kumları temizledim, kıl tüyü ne varsa daha sonra her birini tek tek bandıra bandıra yıkadım. Madımakları dilerseniz kıyabilirsiniz. Bazıları kıyarlar. Biz kıymıyoruz İç Anadolu bölgesinde. Aynı şekilde doğradım. Madımakları ayrı poşetledim. Bunlar salata yapmak için hepsinin salatasını yapabilirsiniz. Çıtlık, dede sakalı, efelek bunların içinde hepsi var. Yemlik var. Güzelce onları doğradım. Özellikle sabah kahvaltılarında yumurtalı, katı yumurtalı olarak bol zeytinyağı, limonlu, baharatlı güzel salata olarak yapıyorum. Madımakları poşete kaldırdım. Onları buzluğa attım. Buzluktan dilediğim zaman çıkartıp kavurmasını ya da yemeğini yapabilirsiniz. Bulgurlu ya da pirinçli ya da aynı şekilde yumurtalı yapabilirsiniz. Bunlar topladığım
kır papatyaları çok güzeller. Bunları da yine kurutuyorum. Asla dışarıdan almıyorum. Bunların da lazım olduğu zaman çayını tüketiyorum. Özellikle akşam yatarken uyku problemine iyi geliyor. Doktorunuza sorarak kullanınız. Doktorunuza sormadan hiçbir bitkiyi, hiçbir ilacı kullanmayınız. Doğradığımız yeşillikleri kuru soğanla birlikte, ben pratik tarifleri seviyorum. Şöyle soğanı için hafiften yer açtım. Şöyle yarım çay bardağından az sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Katı yağ kullanmıyorum. Tuzunu da ilave ettikten sonra ocağa kavurmak için alalım. Kavrulan soğanlarla birlikte yeşilliklerimi şöyle hafiften karıştırıyorum. İçerisine baharat, salça ilavesi yapalım. Yeşilliğinizin azlığına, çokluğuna göre artık eksiltebilirsiniz. Şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra çok az su ilavesi yapalım. Kavrulan otlarımızın üzerine şöyle yarım çay bardağı su ilavesi yaptım. Onunla birlikte de 1-2 dakika kadar pişirelim. Kavrulan otlarımızın üzerine dilediğiniz kadar yumurta ilavesi yapabilirsiniz. Ben 2 kişilik yumurta ilavesi yaptım. Siz soğanlarınızı kavurarak ilave edebilirsiniz. Ben bu tür şeylerde diri soğanlı seviyorum. Kapağını kapatalım. Ve yemeğimiz pişti. Tavadan bandıra bandıra yiyeceğiniz doğadan yabani otlardan salatamızın üzerine bol zeytinyağı, karışık salata bu, katı yumurta, sabah kahvaltısında muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Yumurtalı kavurmamız servise hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi sokak canlarına bir kap su, bir kap mama bırakmayı unutmayın. Biraz daha vereyim. Hadi. Hadi bakalım.